İyi bakan iyi görür. Umarım Mevlam herkese hayalindeki, dilediği en güzel hayatları, en güzel huzuru, en güzel villaları verir. Bu anlamda arkadaşlar 7 milyona 3 milyon 500'e de evler tanıttım ki şu anda var. Bu evin fiyatı da ne kadardır? 750 bin euro. 750 bin euro dediğim Efeler Mahallesi'nde. Ev nasıl bir ev? Çift havuzu var arkadaşlar. Modern bir ev. Bir havuzu gizli, biri açık, biri kapalı. 563 metrekare arsası var. Didim şehrinin merkezinde, ancak köy tadında, denize de 3 kilometre uzaklıktadır. Arsası da 563 metrekare dedik. Fazla uzatmadan yerinde gelir bakarsanız daha makbul, daha iyi olur, daha tatmin olursunuz. Yani şimdi adamın, bir şey söyleyeceğim, kimse yanlış anlamasın. Adamın suyu yoksa diyeceğiz ki ya bu kana kırmızı rengi veren hemoglobin var ya, işte diğeri hepsi su diyeceğiz. Ey devlet, bu adam ölüyor, su içemiyor diyeceğiz. Ama adamın rakısı yoksa diyeceğiz ya bir su iç, yani rakı senin için çok da şey değil yani, hani içmesen ölmezsin. Dolayısıyla 3 milyona 7 milyona evler var, onları görmek lazım. Sonra eğer biz alamıyorsak o zaman o da farklı bir şey. Yani bu evde paramız varsa alsak iyi olur. Almasak, suyumuz zaten var, 3 milyona evler var. Kiminin ayağı yok, kiminin de ayakkabısı yok. O yüzden ayağı olmayanları düşünelim, sonra ayakkabıyı da öyle düşünelim. Bu evimizin ön cephesi arkadaşlar süslü püslü bir ev. Yani bu evler öyle işte kimler alır? Adamın başka yerde zaten yatırımları var, fabrikaları var. Adam artık diyor ki ben kendimi ödüllendireyim. Adamın kiradan para kazanayım. Efendime söyleyeyim, bu parayı buraya vereyim daha iyi, öyle bir derdi yok. Buraya alan adam zaten sapı samanını ayırmış. Efendime söyleyeyim artık tahılları ayırmış. Birileri alır burayı. 563 metrekare arsası var dedik, çift havuzu var dedik. Evet, şimdi biraz özetleyeyim. Bile savunma mekanizmasına geçip size arz etmeye çalışıyorum. Buna sonsuzluk havuz derler arkadaşlar. Dışarıda deli dalgalar gelir, duvarları yalar. Evet. Sonra bu sonsuzluk havuzu, şelaleyi gördünüz. Dışarıdaki doğal taşlar da evle uyumlu olmuş, bitki örtüsüyle uyumlu. Şehrin Cumhuriyet Caddesi ile iç içe. Didim şehrin merkezinde ancak gerçekten köy tadında. Evet, burası da bir kamelya alanı. Önce epey gösterdik. Fazla sizi yormadan göstereceğiz. Ve bu motor dairesi içinde biraz malzeme var. Oraya girme istersen. Burası havuzun motor dairesi vesaire. Burası da evin tarlası, evin bağı bostanı. Aramıza kara kedi geçti. Merhaba kedi bey. Ne kadar iyi bir kediymiş. Merhaba. İyi günler, günaydın. Kedi bile bu eve özelmiş. 3 milyonluk ev senin neyine beğenmiyor? Yani sen ve arkadaşlar ve şimdi geldik evin bu tarafta, doğu tarafı, ön tarafa geçeceğiz. Bundan 2 tane var. Bir tanesi 700 bin euro. Bir tanesi de kaç bin euro? Bu da 750 bin euro. 700'e var, 750 bin euroya var. Burası araç otoparkı. Evet arkadaşlar, cadde üzerinde evin yüzünü gösterdik. Şimdi ensesini de göstereceğiz. Şimdi bazen mesela biz de şey yaptık. Adam Denizli'den, Ankara'dan gelmiş, adam 100 tane villa yapıyor. Adam bisikletle geziyor, motosikletle geziyor. Biz 2 tane villa yapıyoruz, hemen Almanya'da Porsche alıyoruz. Ya kardeşim hele bir dur. Şimdi o yüzden biz yanlış yaptık. Yani adam son parası varsa bu kadar, ne işin var ev mevle? Ev fabrikan varsa, bir şeyin varsa onlar alıyor. Yani ben bu evi işte kira vereceğim falan, sen kira verme. Sen işine devam et. Buraya alan başkası alsın. Ve arkadaşlar evet, burası araç otopark yeri. Araç otopark yeri burası. 3 milyona evlerde var, 7'ye de var, 8'e de var. Ve bu tarafı da gösterelim. Bu tarafı da böyle gösterelim. Şimdi ben de bazen giderim. Beni seven insanlar var, arkadaşlarım var, dostlarım var. Bir muhabbete gidiyoruz ki adamların hesapları kabarık geliyor kardeşim. Adamlar gangster. Bir onlara haş olduğum zaman benim param yetmiyor onlara. O yüzden ben kendi ayarımda çay kahve içecek, benimle aynı parayı harcayacak insanlarla yol alıyorum. Hesap kitabı böyle yapmak lazım. İlle ben onlara özenip bir şey yapamam. Ve arkadaşlar deniz yatakları da burada. Buradaki suyun akışı da dünyanın en büyük piyanist şantörlerinden daha iyi bir huzur veriyor. Bir müzik sesinden daha iyi bir ses veriyor o suyun sesi.
Ve suyun sesi huzur. Su medeniyettir diyordu Abdurrahman Hoca. Ve değerli arkadaşlar şimdi evimize doğru gideceğiz. Evimize doğru yol alacağız. Etrafları gösterdik. Kendimce teşbihler yaptım. Bir hatam olduysa kızmayın bana. Terlik de yok. Terlik arabada kaldı. Çoraplar kirlenecek. Akşam halıya basınca yine azar işiteceğiz. Lütfen terlik. Vallahi galoş varmış. Ve boş ver hadi. Merhaba ev. Evimiz full akıllı bir evdir. Yani ben evleri işte övmüyorum. Yani aman almasan kıyamet kopacak. Şimdi zebaniler seni alacak demiyorum. Eğer paran varsa al. Bana ne? Fabrika şeyden ne diyeceğim? Bana ne yazdan bahardan, bana ne borandan kıştan gibi. Yani parası varsa adam böyle alır. Ama adam ya da bir ev alayım, kira vereyim, oradan kazanayım, yok böyle harpagonluk yapıyorsan alma. Ve arkadaşlar merdiven kovası da güzel. Bakın böyle galeri boşluğunu andıran bir merdiven kovası var. Böyle güzel etli bütlü ağaçlardan bir vestiyer yapmışlar. Yüzümüzü çevirdik. Burası da salon. Fancoil ısı sistemi. Bunlar duvardan vermişler. Bunlar hem ısıtıyor hem soğutuyor, hem ısıtıyor hem soğutuyor bunlar. Didim'de doğal gaz yok, elektrikle besleniyor bu. Salonumuz bu. Kısmen deniz manzarası da var. Denize 3 kilometrede olsa ama mavi rengi görüyor. Burası salon ile mutfağımız. Televizyonumuz burada. Evet, bunlar da değişik taşlar üstüne boya yapmışlar. Ve ada mutfak. Sonra mutfağın kendisi de burada. Ocak var, ankastrası. Efendime söyleyeyim, şişman buzdolabı. Evet, bu da terekler. Bu dolap biraz daha şişman olabilirdi. Ada mutfağımız da bu. Ve değerli arkadaşlar şimdi zeminde bir oda var. Bu zemindeki odayı da gösterdikten sonra ne güzelmiş. Bu ne kadar aralık var. Ve bu odada hem giyinme kabini var hem banyo var. Odaya girmeden önce burada bir banyo var. Taşlar, yeşil taşlar o renklerle uyumlu olmuş. Cam aşağıya kadar iniyor. Ve birinci odanın banyosunu gösterdik. Birinci odanın giyinme kabinini de göster. Sonra da devam edeceğiz. Yerdeki döşemeler de gayet güzel. Bakın bunlar da yeni nesil. Evet. Şimdi bu odayı göstereceğiz. Yukarıda 3 oda var. Yukarıdan önce aşağıdaki havuz, sinema salonu vesaire göstereceğiz. Bu birinci odamız. Bu katın altında bir havuz var. Bir de bir sinema salonu mu var? Yani cep sineması mı var? Bu katın üstünde de 3 oda var. Ve arkadaşlar binanın dışını göstermeye çalıştık. Evet. Aşağı iniyoruz. Mesela bazen bizden birileri bir şey alıyor. Bakıyorum ki yani adam hani böyle sanki sinek konmuş gibi. Yani ekonomisine bir şey yapmıyor. Ama adamın biraz parası var. Onu da gelip hepsini bir eve ver. Ya niye veriyorsun kardeşim? Sen bir dur. Ve arkadaşlar 3 milyonluk ev al, 7 al. Burası da sinema salonu. Oradan bir şey var. Bu nedir? Burada bir mekanizması var. Burada işte o perde yansıtınca oradan da filmi izlersiniz. Ne izlerseniz izleyin. Ve arkadaşlar şimdi burası da bir havuz. Bu hem ısıtmalı hem soğutmalıymış bu havuz. Burada da bir havuz. Ve kalor kokusu geliyor. Evet. Bu da işte gerçekten güzel değil mi? Kışında işte yüzebilirsiniz. Egzersiz yapabilirsiniz. Bu da hobi alanı. Mini bir mutfak da var. Havuzdan çıkıp burada sodalı su içersiniz. Ben sizi biraz da güldüreyim. Yukarı çıkana kadar. Geçen gün ben bir tane film izledim. Yabancı filmleri izlemek iyi ama çok aksiyon filmleri izlemek de adamın psikolojisini bozuyor. Doğaüstü güçleri olan birkaç tane adam vardı ama iyi niyetli. Doğaüstü güçleri var. Hanımefendinin biri var çok iyi niyetli. Ne kadar yalancı, ne kadar kışkırtıcı ve katil matil varsa kadının doğaüstü var ya filmde. Alıyor eline bir atıyor. Ya İran füzesi gibi atıyor. Adam kayboluyor gidiyor. Ben de bir yeğenim var. Furkan'a dedim ki Furkan ya keşke o doğaüstü filmdeki kadının o güçleri bende olsa. Diyor niye? Dedim ben de bazı o yalancılar var ya onları bir attı fırlatacaktım. Amca lütfen dedi o filmleri izleme. Sana iyi gelmiyor. Komedi filmi izle. Vallahi dedim doğru diyorum psikolojim bozdu bir daha izlemem. Şimdi bazen de diyorsun ki ya 3 milyona ev var 7'ye var. O hala diyor ki çok pahalı utanmıyor musun paylaşıyor. İşte ben de diyorum Allah o doğaüstü kadının gücü bende olsaydı. Ama olmuyor yani hayal. Ama hayali bile güzel. Ama atmayacaktım ben yine. O doğaüstü gücüm olsaydı valla ben yine de atmayacaktım. Valla ben atmam. Ya o doğaüstü gücüm olsa ben kimseye atmam can. Hayatta atmam. Yapamam. Bu karpuzları da göster.
Yapamam işte. Aslında yapmak lazım. Ya ben diyorum ki 3 milyona ev var. Bu diyorum bak yani eğer çok param varsa ölümlü dünya yani sen yolcu belki bu evi alırsın kalır mısın? Torunun gelir enişten yok kızınla biri olur seni mahkemeye verir başına iş gelir. O hala diyor ki ne kadar pahalı. Ve arkadaşlar çamaşır orada muhtemelen bu da kurutmadır. Bu banyodan çıkalım bu dar yerden. Bu taşlar rengi ne güzelmiş. Bu ikinci oda. Yerinde bakın ben böyle pahalı ev pek satmadım doğrusu. Tanıtıyorum birileri gelip alıyor. Biz bir şekilde satıyoruz bir şeyler de ama bu pahalı evlerde 4-5 yıldır şimdiye kadar bir iki tane bir Önder abiye sattım Kayserili. Bir İzzet abiye sattık. Valla başka satmadık yani. Onlar da o zaman ucuz almışlar. Biri 3 milyona almıştı, biri 9'a mı almıştı bu evleri değil mi? Kaç yıl oldu ama sonra bu ayarda ne kadar ev tanıtıyorsan bilmiyorum. Kim alıyor bilmiyorum valla. Ve biz yine de tanıtalım yani satar mıyız, satmaz mıyız Allah bilir. Herkes çekiyor, herkes diyor. Alo, ikinci odayı gösterdik. Herkes alo bu ev çok güzel diyor. İyi yani işte bu cıncıklar var. Bunlar ısıtıyor, soğutuyor. Bunlar ısıtıyor, soğutuyor. Eşyalar fena değil. Kapılar güzel, konumu güzel. Bakkal yanı başında. İşte 563 metre arsa evde kocaman. Yani dün bir şey daha söyledim. Ya hele bir gel gör. Hele bir fareyi yakalayalım. Kırmızı mı olmuş, beyaz mı olmuş farklı. Hele bir gel gör. Ben ne bileyim milimetrik ölçmedim de. Doğramalar linear rosso'dur. Efendime söyleyeyim bu da 4. oda. 4. odamız da bu. Çok fazla uzatmayacağız. 4. odamız da bu. Muhterem arkadaşlar. Evet. Muhterem arkadaşlar 4. odayı da gösterdik değil mi Can? Bu da 4. oda. İçinde ne var ben bakmamıştım ha. Duşakabin var. Aşağıda havuz var. İşte hadi gel. Gel şimdi bu hikmetten orayı da göster. Şimdi ben size bir şey daha söyleyeceğim. Dikkatli izleyin. Ya da izleyin. Dikkatli demek de ne kadar doğru. Hikmet'in oraya bir tripodunu tut. Şimdi insanlar hepsi akraba ya. Yani kim işini iyi yapıyorsa, kim devlete, millete, çoluk çocuğuna, bakın devlete de faydalı olmak lazım. Yani devlete de faydalı olacaksın, çoluk çocuğuna. Önce çoluk çocuğuna sonra devletine, millete faydalıysan bizim akrabamızsın. Bakın arkadaşlar akraba, Hikmet'in orayı tam zomla. Bakın ay kurban oldum özür dilerim. Düşme bir yere bak. Bu ustalara güven olmaz. Zomladın. Ha, bu ev uygun. Hadi gel. Hadi gel ben sana alayım. Bak çok güzel. Benim akrabam ihtiyacı var. Verecek. Şimdi en son ne olur? Bununla ilgili yapmayın. Fiyatı ben koymuştum. 26 milyon o ev. Ama biri bugünlerde gelirse vereceğiz. O da teğet geçtik. Bakın onu da söyledik. Hikmet'in evi ve benim akrabam. Şimdi benim babam tohum ekiyordu ya. Biri yine diyecek böyle ismini x'li yapan yine bir şey yazacak zaten. Tohum ekiyordu. Peştemal. Reşberço diyor. Böyle parmaklarını vururdu. Derdi ya Rabbim kurda, kuşa, fareye, yılana bu ektiğim ekinden rızkını ver sonra bana ver derdi. Bak kurda, kuşa herkese rızkını ver. Biz böyle siz de atalarınız öyledir. Hepimiz biriz yani. Kardeşim şimdi ben ev tanıtıyorum. Adamın biri biz bir daire tanıtmışız. Oğlu Almanya'dan bizi takip ediyor. Babasını arıyor İzmir'den diyor ki bir emlakçı var diyor. Bir daire satıyor. Diyor ya boş ver onu sen git o daireyi al. Babası da gelene kadar biz daireyi satmışız. Babası bir defa beni arıyor diyor. O daire kesin satıldı mı diyorum. Evet satıldı. Ama bir ses tonu huzursuz ki kesin satıldı mı emin misin? Vallahi diyorum satıldı abi biz hanımefendiye verdik. Abi nasıl olur? Bak dedim bu daire kim size söyledi? Ben sizi tanımıyorum. Oğlum nereden? İşte Almanya'dan falan. Dedim yani bizi niye? Ya aramamış işte. Çünkü ortada bir hile var. Yani o yüzden bak onun dedesi o da benim dedem babam gibi kurda kuşa. Ya 3 kuruş para vermemek için arkadan geliyor Allah'tan o değerli kadına sattık. Kadın mükemmel okumuş bilim adamı bir kadın. Ben ona da söyledim. Ya dedi oğlum ben sana hem Kadri diyorum hem Kadri Bey oğlum diyor. Ben seni 5 yıldır takip ediyorum dedi. Kadın değerli bir. Şimdi böyle de olmamak lazım. O yüzden biz orayı gösteriyoruz ya bizi arayın. İşte Hikmet kimdir? Bir dakika o ad tanıdı. Biri de beni aradı. Bir Ankaralı bir mühendis abi sağ olsun selam olsun. Ya diyor ben bir ara bir emlakçı diyor bir yer alacaktım diyor.
Diyor Almanya'dan birinin eviymiş diyor. Ev 5 liraysa o da 7 mi yazmış diyor. Ben adamın numarasını istiyorum bana vermiyor. Şimdi onlar da melek değil. O yüzden bir şey daha diyeyim. Benim bir hemşeri var. Can kusura bakma. Benim bir hemşeri var. Çok özel bir yerde emniyet mensubu. Bana dedi ki oğlum dedi bizim milletimiz adam askerim dese, polisim dese hemen diyor ki bu polistir, askerdir, seviyor. Ben de öyleyim, sen de öyle, hepimiz öyleyiz. Ama dedi orada bile çürük adamlar var dedi. Yani dedi adam bir gün gelir, belki gerçek polis değil, sizi kandırabilir. Veya adam beşer dedi, işinizi hep sağlam yapın dedi. Mesela insanoğlu da böyle. O yüzden arkadaşlar bir şeyler söylemeye çalıştım. X'li miskli arkadaşlar derseniz boş konuşuyor. Siz bilirsiniz. Boş konuşmadım. 750 bin euro. Bu ev ilginizi çekerse buyurun gelin. Bakın ben bunu alın. Bu Türkiye'de bundan daha yok demedim. Süslemedim. Püslemedim. Hayallerinizi süsleyecekti. Benim hayalimi ev süslemez. Benim hayalimi sohbet, muhabbet. İlle muhabbet. Yani Pir Sultan Abdal'ın şiirleri gibi. Yani ne bileyim işte Mevlana'nın şiirleri gibi. Benim hayallerimi öyle benim hayallerimi böyle hoşlandığım, muhabbetinde hoşladığım arkadaşımla samimi yumruklaştım, espri yaptım. Durum benim hayallerimi süsle. Benim hayallerim betondan süslenmez. Eğer birileri şeyse bu ev güzel ve ya biz Allah'tan ne istedik hepsini verdi. Hiç de o kadar da şey yapmadık. O yüzden ve evlerin en güzeli sizin olsun. Saygılar, hürmetler, iyi günler.